Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir hafta güzelliklerle dolsun inşallah. Keyifleriniz nasıl? Umuyorum iyidir. Bizde keyifler iç güveysinden hallice. Bugün mutluluk kampı başladı. Oraya doğru seyirtmeden önce bir yayın yapayım dedim. Ama mutlu olmamızı çok zorlaştıran insanlar var şu dünyada arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bununla ilgili bir haberi yapacağım. Hepinize günaydın. Şimdi haber yapıyorsun. Tabii siyaset politika bir derece. Hani hakikaten dokunulmayacak değerler var. Ama bir de sanatçılarla ilgili haber yapıyorsun. Bir şeyini eleştiriyorsun. Geçmişten duyduğun bir dedikoduyu anlatıyorsun. Ki bence gazeteciler çok insaflı. Hani neler biliyoruz da konuşmuyoruz aslında. Bir bilseniz tahmin ediyorsunuzdur belki de. Ama habire git karakola. Habire ifade. İşte şu sanatçı sana böyle dedi. Bu sanatçı şu şikayet. Abi yani yapmayın o zaman hanımlar. Geçmişinize dikkat edin. Şimdi gazeteci olarak sizin geçmişte yaptığınız şeyleri biz haber olarak burada yapmayacaksak, duyduklarımızı, bildiklerimizi söylemeyeceksek, iddialara yer vermeyeceksek, biz de işimizi yapamayacağız o zaman. En son Pınar Altuğ güzellik yarışmasında, hatta Pınar Altuğ güzel seçildiğinde neden güzel seçildi falan herkes şaşırmıştı. Denmişti ki işte ne bileyim eğitimli, düzgün ki o yarışmada bayağı sağlam adaylar vardı. O yarışmanın ikincisi, üçüncüsü Pınar Altuğ'dan başarılı. Ben de bir iddiayı anlatmıştım onunla ilgili. O dönem kanalın sahibinin beğendiği kadın zevkiyle ilgili. İddia olarak anlatmıştım. Ah şikayetçi olmuş. Ya en basit iddiadan şikayetçi olmak nedir? Canınız mı sıkılıyor? İşiniz mi yok? Avukatınız düzenli maaş alıyor ve çok mu boş oturuyor? Nedir yani? Nedir yargıyı böyle otla motla meşgul etmek? Peki Pınar Altuğ. Yani biz belki gençler seni hatırlamaz. Türk halkı yıllarca seni Tamer Karadağ'la birlikte ki o da çapkındır. Ee, öyle bilinir. Eşi de arkadaşım olduğu için söyleyeyim bilinir. Ee, neydi çocuklar duymasın dizisinde hanım hanımcık batılı medeni kadın karakteri gördük kocasına sadık diye. Şimdi buna inanmak zorunda mıyız? Çok şükür evliliğin var. Evliliğine dokunan da yok. Yıllar önceki hikayeyi anlatmışız biz burada gelip. Yıllar önceki haberler unutuldu mu? Bu hikayeye inanmamamız için bir sebep var mı? Kariyerin nasıl başladığı ile ilgili bir tevatür vermemem için benim bir sebep var mı? İnanın gazeteciler insaflı. Çok biliyorlar, çok susuyorlar. Bakın, zaten Pınar Altuğ ilk eşinden boşanışı, ona olan sadakati hep sorgulandı. Ciddi şeylerle sorgulandı. Bakın, verelim de hatırlayalım o zaman. Önce şimdi bir Jülide Ateş'in programında Pınar Altuğ'un Jülide'nin sen aldatan kadın mısın sorusuna verdiği o rahatlıkla cevabı vereyim. Sonra bu soru niye soruldu onları vereyim. Sonra tekrar bu cevabı verdiğimde daha bir anlamlı dinleyin. Yağmur Bey de diyor ki aslında ikimizin de sevgilisi vardı diye bir ibare kullanmış. Tanıştığımız zaman evet. Şimdi evet soru gelsin. Pınar Altuğ aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk kocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstüne üstlük de boşanan benim. Bu kadarını söyleyeyim sana. Ben evliliklerin çok iki kişi arasında yaşandığını, ailelerin müdahil olduğuna ama onun dışında hakikaten dışarıda kalan kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum? Ben kendi evliliğimden vazgeçtim. Dolayısıyla bu sadece beni ve onu ilgilendirir. Yok herkese ilgilendirir. Çünkü halka mal olmuş kişisin. Peki madem bizi ilgilendirmiyor böyle şeyler haber yapılınca niye koşturarak dava açıyorsun şikayetçi oluyorsun? Niye gocunuyorsunuz? Niye anneyim, evliyim, kocam ve ben falan gibi savunmalarınız oluyor? Bana yaptığı şey işte benim onun geçmişiyle ilgili yaptığım haber, iddia, efendim aile bütünlüğünü zedeliyormuş. Ya kocam bilmiyor mu? Kocanın da senin de sevgilisi varmış kendi ağzınla söylüyorsun. Hatta ilk kocanı da başka bir erkek için boşuyorsun. Şimdi kimin için boşadığına gelelim. Bakın verelim bunu. Efendim burada görüyorsunuz. O dönemler ki Pınar Altuğ burada. Şimdi Umut Elçioğlu ile evliydi.
Pınar Altuğ Umut Elçioğlu, Tony Theodorilis. Ben Pınar'ı kocasından aldım. Birisi de geldi benim elimden aldı diye açıklama yapıyor. 94 yılında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ şöhret basamaklarına tırmanıyor. Ancak sadece mesleki hayatında değil, aynı zamanda aşk hayatında da dönüm noktası yaşayan Pınar Altuğ, Ümit Elçioğlu ile arkadaş ortamında tanışıyor. Evlilik öncesi 94 yılında başlayan ilişki 4 ay sonra evlilik kararıyla yerini resmiyete bırakıyor. 2000 yılının Ağustos ayında evleniyorlar. 3 yıla yakın evlilik. 2003'te sürpriz bir boşanma. Neden efendim? Pınar Altuğ ile evli olan Ümit Elçioğlu vatani görevini tamamlamak üzere askerine gidiyor Kocaeli'ne. Evlilik askerdeyken çatırdıyor. İddiaya göre askerde olan Elçioğlu bir süredir Pınar Altuğ'dan şüpheleniyor. Eşi Altuğ'a haber vermeden gittiği evleri Beykoz konaklarında eve girmeye çalışırken birinin efendim camdan kaçmaya çalıştığını görüyor. Ve buradan o dönemde çıkan ihanet iddialarına ilişkin Umut Elçioğlu ne için aradığınızı biliyorum, konuşmak istemiyorum, yorum yapmayı uygun görmüyorum diye ihaneti açıklamasa da Pınar Altuğ çirkin iddiaları yalanlıyor. Boşanma kararı aldık, evliliğimiz bitti, üçüncü şahıslar yüzünden değil diyor. Boşanma sonrası Pınar Altuğ Tony ile yeni bir aşka yelken açıyor hemen yani. Sonra Tony Theodoris'e ne ekerseniz onu biçersiniz diye bir gün şey veriyor. Basına açıklama veriyor. İkilinin ayrıldığı görülüyor ve Tony Theodoris diyor ki, yani Pınar'ın eşinden ayrıldığı iddia edilen kişi, Can Tezal'ın Pınar'la 5 ay birlikte olduk iddiası var ayrılığın hemen ardından. Bu da Pınar Altuğ'un öğrencisi efendim. Pınar Altuğ'un öğrencisi diyorum, özür dilerim. Pınar Altuğ'un üniversite öğrencisi sevgilisi. Bu hadi dedikodu diyelim, inanmayalım. Üniversitesi yani yakıştıramadım, hiç yakıştıramadım. Pınar genç seviyor olsa da. Son olarak Tezal Altuğ'dan geldiğini iddia ettiği mesajları ortaya çıkarıyor. Mesajların numarası Pınar Altuğ'a aitmiş gibi duruyor. Ve Pınar Altuğ'un aşk yaşadığı Tony Theodoris Altuğ'un kendisini Can Tezal'la aldattığını itiraf ederek, bak, Elçioğlu hakkında, ben Pınar'ı kocasından aldım, birisi de geldi benden aldı, ne ekerseniz onu biçersiniz diyor. Çok pişmanım ama ben Umut kadar sinirli değilim çünkü ben ektiğimi biçtim diyor. Bakın böyle bir ilişki yaşıyor. Yani evliyken Yunanlıyla beraber Pınar, Yunanlıyken başka biriyle beraber olmuş ve sevgilileri varken Yağmur'la tanışıp, ikisinde başka sevgilileri varken Yağmur'a aşık olmuş, evlenmiş, sonuçta ondan çocuk yapmış, oturuyor. Allah mutlu mesut etsin. Bu konu niye açıldı diyenler herhalde yayının başında yoktu. Biz zaten burada hakikaten söylenti, iddia diyerek konulara giriyoruz, haber yapıyoruz. Bir başka söylenti, iddiayı Kasım ayında anlatmışım. Ya ulan her ağzımızı açtığımız şey için biz karakola mı çağrılacağız? Halka mal olmuş insanlarla ilgili, buna ben de dahil, arkamızdan atılıp tutuluyor ve haber yapılıyor arkadaşım. Ben hakaret etmedikçe, bu böyledir demedikçe, iddia etmedikçe niye gocunuyorsunuz? Şimdi geçmişi böyle olan bir kadın. Bunu hepimiz biz izledik. Gençler bilmez. Kocasını aldattığı için işte boşandı. Kocası camdan kaçarken aşığını yakaladı. Ondan sonra konuşmak istemedi. Kocasıyla boşanır boşanmaz beraber olduğu sevgilisi meğer 5 aydır da beni üniversite öğrencisiyle aldatıyormuş dedi. Üniversite öğrencisi mesajları ifşa etti. Bunları hatırlamaz belki. Şu anda çocuklar duymasını seyredenler. Bunların ışığında böyle bir özel hayat ve böyle bir çapkınlığı bilen bizler ve kendi az önceki ifadesinde açık açık Jülide Ateş'e katıldığı programda size ne, aldatırım aldatmam, beni ilgilendirir bu. İkimizin de evet sevgilisi vardı tanıştığımızda diyen biri gidiyor benim hakkımda konuşulmuş, benim evlilik birliğim zedelenecek. Ya ben 40 yıl önce 1984'teki olayı anlatıyorum ya. 1984. Bu kadar hassas mısınız? Bu kadar namuslu musunuz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz o zaman? Yani tabii var Gülden, seni ilgilendirmez Gülden, ayrıca ilgilendirmiyorsa ya da gidebiliriz. Ya ben habire karakola gidip yaptığım haber programı için açıklama mı yapacağım? Milletin saçma sapan Gülden Hanım gibi böyle saftorozlar için. Ama o evli, niye hatırlatıyorsunuz? Ya bana ne? Bana ne? Ben mi kocamı aldatıyorum? Ben mi gidip bana bu dendi diye mahkemeye veriyorum?
Yani ben mi? Ah çocuğum duyacak. Çocuğun duyacaksa ya çocuk yapma ya da ileride anne olurum diye düzgün yaşa. Bana ne? Ki biz bunlara Türk basını olarak vicdanlı ve Türk insanı olarak da hakikaten namus ehli falan olduğumuz için çok hassas yaklaşıyoruz. Çok fazla aile ilişkilerini düşünüyoruz. Bildiğimiz çok şey var, susuyoruz. Ta ki sabrımız taşırana kadar. Ayrıca bilmenilen bir şeyi de çıkarıp, basında Google'layınca çıkmayan bir şeyi çıkarıp, anda böyle bir şey varmış demiyoruz. Olan şeyleri diyoruz. Olan şeyleri diyoruz. Ben seyircimin saf ve salak olmamasını istiyorum. Haberdar olmasını, bilinçli olmasını, kimin ne olduğunu bilmesini istiyorum mesela. Herkesi uyutmak bu aile kadını. Ben abi yalandan bir adam alırım yanıma. Cinsel tercihi de umurumda olmaz. Kim olduğu da umurumda olmaz. Kocam diye gezdiririm. Bunu yapan çok ünlü var. İstediğimi de yaparım arkasında. Bunu yapan çok ünlü var. Biz burada bari bizim seyircimiz ayıksın bazı şeylere diye yapıyoruz bazı açıklamaları. Benim burada kudurtan, daha doğrusu kudurmadım ama dedim ki artık biraz konuşmak gerekiyor. Yapın ya güzide duran, evliyken ilişki yaşıyor. Evliyken ilişki yaşadığı adamlar mahkemeye gidip artık ifade veriyor. Okan Buruk'la Fikret Orman. Güzide duran da gidiyor hemen koşturarak beni şikayet ediyor. Abi ne yapıyorsunuz? Buradaki olan iddiaları anlatıyoruz. Bizim işimiz bu. Yoksa özel hayatımda zerre kadar önemli değilsiniz. Aynı bankta gazoz içmem yani. Yani ne? Burada o günün konusu olduğu için konuştuğumuz konular bunlar. Ve toplumun genel ahlakına aykırı olduğunu düşündüğümüz için evliyken eşini aldatmanın kadın içinde erkek içinde konuştuğumuz konular bunlar. Ve bilinen konular, ortaya çıkan konular. Ben gidip evinizin balkonunda veya yatağınızın başında durup ortaya çıkarmadım bunları. Duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şeyler bunlar. Eşin de gidip de bunu her karakola... Benim boyum kadar köpeğim var mesela. Ben de karakola gitmek istemiyorum. Nar Erdoğan. Anladın mı? Ben de karakola gitmek istemiyorum doğru haber yaptığım için Narcığım. Anladın mı bebeğim? Yani işimi yaptığım için ifade vermek istemiyorum sürekli. Ha, bir şey olduğundan değil ama git ifade ver, avukatı ara, git gel. Ne yaptın? İşimi yaptım sadece. Konu bu değildi ayrıca. Başka bir konuydu. Ben de bunu istemiyorum. Boyum kadar kızım yok diye ben insan mı değilim anlamadım. Aynen 30 sene önceki mevzu. 30 şimdi gençler tanımaz bilmez. Bunları da hatırlayın kimin ne olduğunu bilin. Tekrar bakın başka bir bütün basında çıkan şey. Bunu da verelim. Bir zamanların gündemi bu muydu bu muydu? Buydu herhalde. Zaten dönemin şokları arasında 2003 Umut Bey Pınar Hanım'ın cep telefonunda bir erkekten gelen mesajları görüp birliğinden izinli olarak eşiyle birlikte yaşadığı eve gidiyor ve o sırada camdan kaçan birini fark edip boşanıyor diye. Bunu biz bildiğimiz gördüğümüz şeyler. 98 işte falan diye bu başka şeylerle geçiyor. Pınar Altuğ literatüre bu konuda geçmiş bir insan. Ben de haberimi yaparım arkadaş. Ben de magazin haberciliği yapıyorum burada mecburiyetten. O yüzden beğenmeyen Sosyotovski bilmem ne. Ben işimi yaparken madem özgürlükten bahsediyorsunuz, madem iddiaları verebiliyoruz, madem topluma mal olmuş kişiler hakkında emsal kararlar var, iddialar hakkında konuşulabiliyor. Literatüre geçmiş artık yani. Ve kendi de itiraf etmiş. Bunu vermekte bir sorun yok. Hiç ahlaksız bulmuyorum. Ahlaksızlık işini yapan insana habire şikayet edip ben kocamı aldatayım 5 adamla insanlar bunun haberini yapsın. Çünkü işleri bu. Karakola git. Haberimi yaptım. Ne oluyor abi bize benzin yaktırmaktan başka bu? Yani siz de mi buna şey yapıyorsunuz artık? Hani bizim konuşma özgürlüğümüze, basın özgürlüğümüze karışıyorsunuz. Ben de geçmişteki bilgilerimi duyanlar duymayanlara çıkarıyorum. Niye? Çünkü benim daha önce iddia ettiğim konuları yapabilecek bir karakter. Karakter oluşumu diye bir şey vardır. Yani hayatın olağan gidişatı diye de bir şey vardır hukukta. Böyle bir karakterden öyle hareketleri beklediğim için bunları sizinle paylaşıyorum yani. Bu kadar basit. Şimdi Güldencim senden hiç özür dilemediğim gibi bir de kovuyorum seni buradan. Bak ne yapıyorum? Seni buradan yok ediyorum. Üyelik sağ ol. Şimdi gelelim şuna. Şimdi başka bir kulakla dinleyeceksin. İşte Yağmur Bey de diyor ki aslında ikimizin de sevgilisi vardı diye bir ibare kullanmış. Tanıştığımız zaman evet. Şimdi evet soru gelsin.
Pınar Altuğ aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk hocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstüne üstlük de boşanan benim. Bu kadarını söyleyeyim sana. Ben evliliklerin çok iki kişi arasında yaşandığına, ailelerin müdahil olduğuna. Olmaz ya, böyle bir şey yok. Ünlüysen herkes arasında yaşanır evlilikler ve herkes konuşur. Ve benim bir meslektaşıma çıkıp oraya soruyu kadın, yani Jüli de ağzından da çıkarmıyor. Oradan bir üçüncü sesle sana ne diyebilecek kadar da olmuş yani. Pişmiş bir insan yani. Hani anladınız mı? O yüzden hayatın doğal gidişatına her şeyi yakıştırıyorum. Yakıştıramadığım tek şey sadık modern anne rolü. Hani hem dizide hem sonra herhalde dizideki hayatından uyarladığı kendi hayatı. Ama onun dışında hakikaten dışarıda kalan kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Kaldı İlgilendirmiyorsa sanatçı olmayacaksın. Yani yurt dışında bile öyledir. Hani gidip özel hayatı böyle olan bir kadına da aile kadını rol oynatılmaz. O rol nasıl oynatılır biliyor musun? Menajer gider der ki ya benim oyuncumun adı çıktı, skandallara imza attı. Onu toplumun önünde aklayacak bir rol verelim. Demek ki o konuda da şanslıymış. Beğenmeyen bakmaz, tamam mı? Gidip sunucuya sana ne diyecek ve bak bu ifade de şöyle bir ifade yalnız. Anlatırken işte Yağmur Bey de diyor ki aslında ikimizin de sevgilisi vardı diye bir ibare kullanmış. tanıştığımız zaman Şimdi evet. soru gelsin. Pınar Altuğ aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? İşte gerçek yüzler böyle çatır çatır ortaya çıkar insanların. Sıkıştınız. Sana ne? Kime ne? Ne oldu bu kadının acaba evimizin modern ablasıyla bir ilgisi var mı? O sana ne ya da kime ne? Ha? Sordunuz mu falan halleri yok. O yüzden efendim biz mesleğimizi yapıyoruz diye geçmişten bir iddiaya getirdik güzellik yarışmalarından bahsederken ve iddia diye getirdik ki duyuyoruz yani içinde bulunduğumuz bir sektör diye. Bire karakola git. Yani 3 kuruş etmeyecek konular için saçma sapan vakit harca yani. Bununla mı uğraşacağız ya? Bununla mı uğraşacağız arkadaş? Değil mi? Bu değildir yani herhalde. Ha, böyle bir şeyler olmasaydı hayatın doğal gidişatı diye bir şey vardır hayatta. Beklemem ben bu kadından der, ağzımı da açmazdım. Anlıyor musunuz? Benim gazeteci arkadaşım soru soruyor. Sana ne, hayatımda duymadım ya. İyi kadın yayında kendini zor iyi tutmuş. Vay, helal olsun jüride. Bu arada aynı yarışmanın birincisi jüride de biliyorsunuz Avrupa güzeli ve Türkiye güzeli. Yani ikisi de Türkiye güzeli. Hem Jülide Ateşemo, bir Avrupa güzeli aynı zamanda jüride. Yani sunucu, o programın sunucusu. Yan yana koyunca bakıyorsun biri neden güzel seçilmiş görebiliyorsun, diğerini göremiyorsun. Evet, ünlüler gözde çok büyütülüyor. Efendim şimdi o yüzden o onu demiş, bu bunu demiş. Camdan evde oturuyorsan dışarıya taş atmayacaksın arkadaş. Geçmişinde hepimizin vardır hataları. Ama çıkıp da ne konuştun lan aklımda diye kimseye çemkirdiğimi hatırlamıyorum herkesin içerisinde. Eğer bu benim profesyonel hayatımı etkilememişse. Hani konuşurlar, dedikodu yaparlar ama çıkıp da ekmeğimden etmemişlerse ne diyorsun dediğimi de hiç hatırlamam yani. Olmaz. O zaman ünlü olmayacaktım. Şimdi bir başka konuya geçiyoruz efendim. Babala TV'nin biliyorsunuz gözaltına alınan sunucusu Onur. Maalesef bütün her şey toplanıyor işte toka, bilezik, yüzük, aksesuar, kemer ne varsa saçlar da toplanmış ve protez saçları çıktığında saç sorunu yaşadığı ortaya çıkmış. Nezarethane prosedürleri gereği Uğur'un üzerinde taşıdığı kemer ve bağcık gibi eşyaların yanı sıra kullandığı saç protezi de resmi olarak teslim alındı. Oğuzhan Uğur'un protez saç kullandığı ortaya çıktı. Aslında Onur diyorum pardon Oğuzhan'ın saç protezi kullanması normal. Ha, ne yapar bu? Ve yapay zeka diye de çıktı. Bir sürü kanalda da böyle çıktı. Yapay zeka gelmiş diye. Şimdi ne yapar bu? Atıyorum. Bu gerçek diyelim. Yani bunu neden Oğuzhan Uğur'a kelliği yakıştırdılar veya kel olmasını istediler ve yapay zeka kullandılar. Veya ne bileyim böyle bir haber yapma ve magazin siteleri bunu ciddi haber olarak verdi bu arada.
Ve bir sürü insan bunu ciddi haber olarak biliyor. Oğuzhan'la Kel biliyor. Burada nereden ayılırsınız duruma? Saçlarının yanlarından. Yani ya bütün peruk kullanması lazım. Bunu niye yapıyorlar mesela? İşte ve hani evet saçlarının yanlarından anlayabilirsiniz. Çünkü bak protez saç peruk değildir yani bütün buradan böyle gelmez. Bütün haber siteleri dün Oğuzhan'ın saçlarının olmadığı, tepesine protez taktığı, o zaman yanları ne oluyor? Konusunda bu haberi yaptı. Bu ciddi bir haber sitesi ve bunun gibi birçok magazin sitesinde hatta beni seven dostlar, takipçiler falan şey atıyor. Aa Seda Hanım gördünüz mü bunu haber yapalım diye böyle çok sevdiğim dostlarım var. Haber atan, akıl veren, hani şunu da konuşur musunuz, yorumlar mısınız diye rica eden. Arkadaş burada bakıyorum bir insanı kel yapmak, bir insanın saçını tamamen yolmak, çıkarmak kimde neyi kaybettirir yani? Hani kel olmak itibarsız olmak mı? Veya niye yapıyorsunuz bunu? Benim hiç aklıma gelmiyor yani. Hani ne kazandıracak size? O sana ne kaybettirecek kellik? Hani bu ne demek? Bir söyleyin Allah aşkına. Ben anlayamadım, çözemedim. Kellik itibarsızlaştırmak mı? İşte saçım var diye yalan söylüyor. Görüyor musun? Keltoşu mu demek? Ben anlamadım arkadaşlar ama Oğuzhan ilk kez babası konuşmuş. Babasının konuşmalarını bir verelim diyelim. Evet bu gereksiz. Saç insanı çok değiştiriyor ama yapay zeka ile bebekliğimizi bile yapıyoruz artık. Neden dün magazin kanalları bunu gerçek haber diye verdi sosyal medyada? Bir insanı kelleştirmek kimin aklına geldi? Ve bak yalan mı diyor Güneş Su. Güneş Su'cum senin gibi soranlar çok. Evet yalan. Bak Güneş Su böyle yani yalan derken bunun sonra birçok insan tarafından yapay zeka olduğu ortaya çıktı. Bu yapay zeka çok da tehlikeli bir silah olmaya başladı. Herkes hakkında yalan yanlış geçmiş çok kolay yaratılır. Gıcık olduğun herkesi iki Photoshop'la yerin dibine sokarsın. Olacak iş değil. Yani ben de önce ilk resmi gördüm. Aa çocuk öyle. Bana arkadaşım gösterdi. Dün evde. Dedim bak saçının yanlarına bak. Eğer protez olsa dedim saçlarının yanlarında saç olur yani mesela. Protez tepeye takılan. Peruk de mi denmesi gerekirdi. Ama protezli ve sürekli saçına protez, daha doğrusu peruk takan kim var diyeceksiniz. Bir Bülent Ersoy, iki Seda Sayan. Seda Sayan'ın bütün saçları peruktur. Bütün saçları bak protez değil, peruktur. Enteresan ama peruktur. Ha, niye söylüyorum? İşim bu arkadaş. İşim bu. Yani ne bileyim ben öğretmen olsam tahtada olur bir ders anlatıyor olurdum. Doktor olsam muayenede olurdum. Magazin sunduğum için de perde arkasını anlatıyor oluyorum. Hani bunları anlatmamak diye bir şey yok. Seda Sayan'ın bütün saçları peruktur mesela. Şimdi geçelim başka bir konu. Ha, bize ne? Size neyse zaten baştan magazin programı izlemeyin. Açın kaplumbağaları izleyin yani. Benim gibi. Ben hiç magazin programı izlemiyorum. Bunları haberlerden, ajanslardan, sosyal medyadan alıyorum belli saatlerde. Sonra başka şeyler izliyorum. Vlog izliyorum. Bilmem ne yapıyorum. Şimdi efendim gelelim babasının söylediklerine. Yapımında gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası, emekli albay Hasan Atilla Uğur ilk kez konuştu. Uğur, oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin gazeteci Saygı Öztürk'e değerlendirmelerde bulundu ve Oğuzhan Uğur'u şu sözlerle savundu. Ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili prosedür işliyor. Avukatımız yanında. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz. Hasan Atilla Uğur, benzer uygulamaların daha önce de farklı gazeteciler ve bazı kişiler hakkında yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir sıkıntılı durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı ve evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Emekli albay Uğur, Ergenekon kumpası sürecinde FETÖ'nün hedefindeki askerlerden biriydi. Baba albay, emekli albay ve FETÖ'nün karşı durduğu kişilerden biri. Şimdi Oğuzhan Uğur diyor ki
Pişmanlıktan faydalanmak istiyor musun diye soruyorlar Oğuzhan Uğur'a. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylüyor. Bildiğim her şeyi zaten samimiyetle anlatacağım diyor. Aylık kazancının işte bizim öyle, hepimizin öyle. Yani para değişiyor reklama göre, şeye göre. 150 bin lirayla 400 bin lira o arası olduğunu söylüyor. Mümkün değil. Yani izlenme oranlarına bakılırsa 150 bin ile 400 bin kat be kat geçmesi lazım. Mümkün değil. Onun izlenme oranları ve TV kurmuş bir insan olarak 150 bin kazanması mümkün değil. Yani. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. Bu da namümkün arkadaşlar ya. Bak o yaşa gelmiş bunca yıldır ekranda bu kadar ünlü bir insan üzerine kayıtlı bir arabası, bir motosikleti, bir bisikleti bir şeyi olmalıdır. Bir insan o yaşa gelmiş o kadar yıldır ekranda veya toplumun gözü önünde olmuş ve üzerine kayıtlı hiçbir şey yoksa bu da bence çok şüpheli bir durum. Çok şüpheli bir durum. Mal kaçırıyor demektir çünkü. Ya bir adam bakalım kaç yaşında bu Oğuzhan? Tam yaşını bulacağım. Oğuzhan Uğur kaç yaşındaymış bilen varsa yazsın. Ben tam kaç yaşında. Evet mal kaçırıyor demektir ya. Bu başka bir şey değil. Oğuzhan Uğur kaç yaşında? Bakayım doğum tarihini söyleyeceğiz. Müzisyen. 84 doğumlu. Abi 42 yaş az mı? Sen 42 yaşına geleceksin. Albay baban olacak. Yıllardır ekranda olacaksın. 42 yaşında bir adam olarak senin hiçbir şeyin olmayacak. Üzerinde hiçbir mal olmayacak. Doğal mı bu? Mümkün değil. Yani hiç arabaya binmiyor mu mesela? Arabası niye ebesinin üstüne? Niye arkadaşının üstüne diye sormaz mısınız? Evde oturmuyor mu bu? Kira ödüyor mu? Bakmaz mısınız o zaman kira kontratına? Bakarlar diye ümit ediyorum. Çünkü ne 150 bin liradır arkadaşlar. Ne de hani üzerinde arabaya biniyorsa niye araba ananın diye sorarlar adama yani. İmkansız. Başından bir şey geçmediyse ya da bir şeyi kaçırmıyorsa ya da bir şeyden şüphelenmiyorsa böyle nasıl Haluk Levent'in imzası hiçbir yerde yok. Haluk Levent'in imzası hiçbir yerde yok. Aslında Haluk Levent'in üzerine gidilmese tıpış tıpış çıkabilir neredeyse. Tabii ben hakim değilim ama imzası yok hiçbir yerde. Önceden düşünün. Yani minareyi çalan kılıfını hazırlar diye yorumlamak istemiyorum. Sevdiğimiz, benim izlemediğim ama insanların anladığım kadarıyla güldüğü ve sevdiği bir karakter olduğu için. İleride bir el konulursa elimizde kalsın diye mi yapıyor bunları? Hiçbir şey olmaması 42 yaşında imkansız. Bak diyor ki babamın adına kayıtlı bir aile aracı var. Bu araçla aile bireylerimiz geziyor. Ben de kullanıyorum diyor. Benim adıma olan mal varlığı yok diyor. Yani babamızın arabasıyla 5 kişi geziyoruz diyor. Yani bütün aile babasının arabasıyla biniyor. 42 yaşında ünlü 400 bin lira kazan. Hadi inanalım sana 400 bin lira kazan. Yine bir aracın olur ya. Yine olur yani 400 bin lira bir aracın. 400 bin lira maaşına inanalım. Babanla mı yaşıyorsun? Anne babanla mı yaşıyorsun? Aynı aracı kullanmak için ana babanla yaşaman gerekir senin. Ne yoksa gidip koskoca adam 42 yaşına tık tık kapıyı çalıp pazar günü baba arabayı versene mi diyeceksin ergenler gibi. 17 yaşındaydı o iş. Baba arabayı ver kullanabilir miyim? Baba arabayı versene evdeyseniz falan. 18-19 yaşındaydı o iş. Ehliyeti ilk aldığımızdaydı o iş. Şimdi 42 yaşındaki adam eğer babasının dizinin dibinde oturmuyorsa ki otursa bile abesle iştigal gidip araba mı ödünç alacak babasından? Yemez ya. İşte bak hayatın doğal akışı dediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bakayım yukarıda isimleri anılan Haluk Levent için söylüyor bunu. Haluk Levent de demiyor ha. İsimleri anılan şahsı tanımam programıma konuk geldi 2018'de. 2022'de başka bir programa geldi. 7 Şubat günü Hatay'da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yayına gelmedim. Bir ilişki yok diyor. Ahbap Derneği ile ilgili bir çağrı yaptınız mı diye kilit soru soruluyor. Asıl bu çok önemli. Ben kimseye asla talimat vermedim. Diğer derneklerimizi, kurumlarımızı ve vakıflarımızı nasıl duyurduysam onu da öyle duyurdum diyor. Ha bak bu en az şüphelendiğim şey benim şahsen bir vatandaş olarak. Çünkü hakikaten o çok inanan oldu. Ama üzerine mal varlığı bile bulunmayan, bir çöpü olmayan, yıllardır ekranda, yıllardır reyting rekoru kıran falan bilmiyorum. Şüpheli işlemler hakkında
Yukarıda geçen hesap hareketliliklerine ilişkin dekontları ve belgelere dair kaynaklarımızı daha sonra avukatlarım aracılığıyla sunacağım diyor. Tekrar etmek istiyorum burada şu noktayı. Oğuzhan Uğur'un şu anda tutuklu olmasının nedeni sadece yani çıkıp oradan ahbapı duyurmak değil. Birçok insan duyurdu. Birçok sanatçı inandı. Zaten onu duyuran sanatçılara kızacaksanız aslında onun dernek olmasına izin verenlere kızmanız gerekir. Şimdi ben bakarım abi bunun adı dernek mi? Sağlam mı? Adı var mı? Var. Dernekse ben de güvenirim. Onun dernek olmasına müsaade eden güvenlik tedbirlerini sorgulamanız gerekir. Derneği duyuranları değil bak. Orada en az suçlu olduğu durum. Ama 120 milyon gibi bir paranın hesabına yatması yurt dışından hangimize geliyor bu? 400 bin lira maaşı olan insanın hesabına şlank diye 120 milyon geliyor mu habire? Soru bu. Yurt dışından niye böyle bir para geliyor arkadaş? Bu. Şimdi bugün bir gözaltı daha oldu. İzmit Belediye Başkanı gözaltına alındı ve aynı. Ne o? Ekşi yemedim ki midemiz ekşisin, ağrısın. Ekşi yemedim ki karnımız ağrısın. Atasözü beynime cgong diye çakıldı. Eski canlı yayınlarım niye silinsin Buse'cim? Hayırdır? Bıraktım. Bıraktım. Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım Hepinize. geçmiş olsun. Sağ olun. Gönlüm rahat, rahat olun. Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Başkanım geçmiş olsun. Evet, İzmit Belediye Başkanı da bu şekilde bu sabah gözaltına alındı. Üstelik kocasıyla birlikte alındı. Ya şu belediye başkanlarında zaten bakın bugüne kadar gözaltına alınmış, hapse girmiş, çıkmış, yatmış, çıkmış, yatmış, çıkmış, Londra'ya kaçmış. Ne kadar belediye başkanı varsa yolsuzlukla ilişkilendirilip hepsinin muhakkak bir karısı, ebesi, amcası, babası, eniştesi. Belediyelerin böyle bir hali var. Ben hayatımda bir belediye görmedim ki en azından çaycısı, onun mahallelisi, akrabası bir şeysi olmasın. Belediyede kadrolar böyle dağıtıldığı için mutlaka belediye başkanları kendi etraflarına, akrabalarından bir zırh örüyor arkadaş. Belediye denince hakikaten aile. Yani acayip. Ben akrabalarını sokmayan belediye başkanı görmedim hiçbir yere. Mutlaka var yani. Çok enteresan. Ve de bir de değil. Ekşi yiyen biziz galiba. Evet, aynen öyle. Şimdi efendim bugün mutluluk kampımız var. Oradan size bir vlog çekmeye çalışacağım. Vlog konusunda ne kadar başarılıyım bilmiyorum. Göreceğiz. Böyle bir eğlenceli klipler de çekmek istiyorum artık. Özellikle Ağustos ayını öyle bir şey. Denizin ortasından o günlük Robinson Crusoe yaşantısı olarak çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bu arada kim bizimle olmak, kim artık safsataya inanmamak, kim boşluk ne bileyim arkadaşlarıyla çileğin kalorisi, şunu kaça aldık, Beymen yüzde kaç ucuzlukta filanı konuşmaktan sıkılıp birbirinin poposunun ölçüsünü veya botoksunun parasını veya işte ne bileyim hangi serum iyi geliyormuş yüzümüze konuşmaktan sıkılıp kendimin en iyi versiyonunu olacağım ve bir şey öğrenmeden uyumayacağım. Yeni dostlar istiyorum ben ve yalnızım diyorsa. Yalnız derken ruhi yalnızlık. İnsanı bazen arkadaşları da sıkar. Ayon'a gelebilir. Ayon sonsuzluk demek, dostluk demek. Bir eğitim kurumu gibi düşünün. 30 gün haftanın 30 gün yayını var. Direkt burada telefon numarasını ararsanız da kolay. Şuradaki formu doldurursanız da kolay. Amacımız kendimizin en iyi versiyonu olmak ve bir şey öğrenmek. Merakla yaklaşmak, entelektüellik, bilgi, hatta bilgelik. Düşünmeyi öğrenmek, davranmayı öğrenmek. Dürüst olmayı ve netliği öğrenmek. Gelişmeden, öğrenmeden uyumamak. Ve kendimize iyi gelmek. Öz saygı, öz sevgi, öz şefkat, öz değer. Her şey özgüvenle bitmez. Her şey küçük dağları ben yarattım. Özgüven herkeste var. Öz saygı var mı? Öz değer var mı? Öz sevgi var mı? Peki kendine nasıl kötü geliyorsun? Kendini sabote mi ediyorsun?
Kendinden uzaklaştın mı? Yoksa kendini mi terk ettin? Kendine ne kötülüğünü yapıyorsun? Çok değerli hocalarımız var, kürsü hocalarımız var. Dünyanın her yerinden insanlar var. Yalnız yurt dışından yazarsanız WhatsApp numaranızı yazın. Bir iki kişi yazmış, geri aramıyorum onları. WhatsApp numarası yazın ki arayabileyim. Ya da direkt bu numaradan arayın yurt içinde yaşayanlar. Ayda 1.000 lira yıllık peşin alıyorum söyleyeyim. Çünkü ayda 1.000 kağıda yazıp kestiğimiz fatura, öyle bir mali müşavir de yok zaten onunla uğraşacak. Ve 1.000 lira karşılığında bir ayda 30 gün konuşuyoruz. Her gün Zoom var. Tabii aramızda buluşuyoruz. Mesela bugün tanışan insanlar bizim gruptan bir arada geliyorlar. Aynı arabayla buraya geliyorlar. Birbirimize dünyanın bir ucundan yardım eli uzatıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani dostluk, arkadaşlık, aradığımız şeyler. Sizleri de bekliyorum. Yani yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinize diye düşünüyorum. Doğru kullanırsanız o platformu. Çünkü öğrenmek ve modifiye olmak, bence hayatın anlamını sorguluyoruz ya, neden yaşıyorum? Stoacı mı düşüneyim acaba ben burada? Yoksa pragmatik mi düşüneyim? Ne yapsam ben? Neden yaşıyorum? Hayatın anlamı falan. Hep bunu sorgulayamıyorsan zaten yaşamıyorsun. Bunu sorgulamıyorsan sen sadece hayatta kalıyorsun. Bitkisin. Bunu sorguluyorsan neden yaşadığını, tek bir cevabı var. Son nefesini verene kadar gelişmek için, artı farkındalık için. Farkında olmadan yaşamanın hiçbir anlamı yok. Kime ne dedin? 30 sene sonra karşına nasıl çıktı o? Ne yaşıyorsun? Niye yaşıyorsun? Farkındalıksız yaşamın hiçbir anlamı yok ve en farkındalıklı halimize gelmeye çalışıyoruz efendim. Hep birlikte, çok düzgün insanlarla birlikte. Başvurulara ben dönüyorum bizzat. Bekliyorum başvurularınızı. Sevgi ve saygımla kalın. Görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abonelik, beğeni bekliyorum. Tabii beğeniyorsanız. Beğenip izleyip geçiyorsanız kızıyorum. Ama beğenmiyorsanız da tabii ne yaparsanız yapın. Bana ne? Şey diyor ya Pınar Altuğ. Sana ne? Katılma programa kardeşim. İşte öyle demek, gazetecilere de biraz saygı duyun. Hoşça kalın efendim. Sevgi ve saygımla.